Gülümseten marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok iyiyiz. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen en kolay patik modellerinden bir tanesini sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Bunun için gerekli malzemelerim: iğnem var dikiş için. Tek renk bir patiklik ip kullandım. Ben sarı renk tercih ettim. Ve 3 milimetre şişlerim var. Şimdi ipimizi alalım. Bu arada ben ipi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz iki şiş örgülerinize. Şimdi tığımı aldım. İlmek atarak başlıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum şişime. 50 adet ilmeğe tamamlayalım. 50 ilmeği tamamladım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. İpim burada. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Bir diğer ilmeğimi bakın bu şekilde şişime atıyorum. İlmeği içinden çıkartarak örüyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar tüm ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi son ilmeğimi ipimi bu tarafa alarak düz olarak örüyorum. Her zaman son ilmeği düz örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum ki kenarlarımız daha düzgün olarak ortaya çıkmış oluyor. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bakın burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. Böyle yine son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Yine son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın bir sıra örmüş olduk. Yani bir diş haroşa sırası örmüş olduk. Burası örgümüzün ön yüzü. Haroşa sırasını oluştururken ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi bir diş haroşa sırası ördük. Yine aynı şekilde devam edelim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Ve 16 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim. Evet, 16 diş haroşa sıramı ördüm. Şöyle birlikte sayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 diş haroşa sırası ördük. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Örgümün ön yüzündeyken bu sıralarımı sayıyorum. Şimdi örgünün ön yüzündeyken 26 tane ilmeğimi keseceğim. Onu da nasıl yapıyoruz? 2 ilmeği birlikte alarak ters örüyorum. İlmeği diğer şişe geçiriyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 2 tane ilmeğimi kestim. İlmeğimi diğer şişe geçirdim. Şimdi 3. ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. 4 ilmek eksiltmiş oldum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Bu şekilde toplam 24 tane ilmeğim kalana kadar aynı işlemi uygulayalım. Evet, bakın 26 tane ilmeğimi burada kesmiş oldum. Kalan 24 tane ilmeğimle devam edeceğim. Şimdi burada ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2. 2 ilmeği düz ördüm. Şöyle göstereyim düz örgümü. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya attım. 1, 2. 2 tane düz ördüm. İpim önde. 1, 2. 2 tane ters ördüm. İlmeğim arkada. 2 tane düz. 2 tane ters. 2 düz. 2 tane ilmeği ters. 2 tane ilmeğimi
düz, 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Bakın şöyle görüntüsü var. Şimdi burada 2 tane ilmeğimi düz, en son ilmeğimi de her zaman düz örüyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde öreceğiz. Bakın 2 tane ilmeğim ters, onları ters ördüm. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ilmeğim bakın düz olarak görünüyor. Onları düz örüyorum. 2 tanesi ters, onları ters örüyorum. 2 tane ilmeğim düz, onları düz örüyorum. Burada da yine 2 ters, 2 düz şeklinde ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz. Ve lastik örgümüzü oluşturuyoruz. İlmekleri göründüğü şekilde örüyoruz. Buna dikkat edelim. Bakın bu şekilde zaten ortaya çıkmış oluyor lastik örgümüz. 2 tane düz, 2 tane ters görünen ilmeğimizi ördük. En son ilmeği her zaman düz örüyoruz. Ve örgümüzü ön yüzüne geçelim. Bakın burada da yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters, düzleri düz, tersleri ters. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters lastik örgümü de istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Şöyle bakın şu düz örgü kısımlarını size sayacağım. Şöyle şu başak gibi kısımları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane olana kadar böyle ördüm. Şimdi örgünün arka yüzündeydim. Bunu ön yüzünden saydım. Arka yüzünde yine buraya geldim. Şimdi örgümün arka yüzündeyken şişime burada kesmiş olduğum 26 tane ilmeğimi atıyorum. Bakın ben ilmekleri bu şekilde atıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 böyle bunları 26'ya tamamlayalım. 26 tane ilmeğimi şişime geri attım. Sonra tekrardan örgümü çevirdim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Böyle ilmek attığım için ilk ilmeğimi örüyorum. İlmeğim kaçmaması için. Şimdi böyle ilmekleri yine ters olarak örelim ve yine haroşa örgüyü oluşturacağız. Böyle tek tek örelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri ters olarak örelim. Artık lastik örgümüzü bırakıyoruz. Sadece haroşa örgü öreceğiz. Evet, sırayı tamamladım. Tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Yine buradaki gibi 16 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 50 ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. İlmekleri örgünün arka yüzüne ve ön yüzüne ters olarak öreceğiz ve bu şekilde ben haroşa örgüyü oluşturmuş oluyorum. 16 diş haroşa sırasında böyle örelim. Sonrasını birlikte yapalım. Evet, bakın böyle 16 diş haroşa sıramı örmüş oldum. Şimdi 17. sıramda tüm ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitirmiş olacağım. Yine aynı şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayacağız. Değişik hiçbir şey yapmayacağız. Son bir ilmek kalana kadar böyle ilerleyelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle 2 defa ters olarak örelim. İpimizi burada şöyle küçük keselim. Çünkü başka iple tekrardan dikeceğiz. Böylece patiğimizin bakın örgüsünü tamamlamış olduk. Evet, tekrardan şişime ipimi aldım.
Şimdi 5 ilmek atacağım. 4, 5. Şimdi bu 5 ilmeğimle bir bağcık örgüsü yapacağım. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğerlerini bakın böyle ters olarak örüyorum. Son ilmeği düz örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın burada ilmeklerim düz görünüyor. Bunları düz öreceğim. İpim arkada. Buradaki ilmekleri düz örüyorum. Örgünün ön yüzünde düz. Bakın bu şekilde. Örgünün arka yüzüne geçince ters. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Düz öreceğim. İlmekleri örgünün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak örelim. Böyle biraz uzunca örelim. Evet, bakın bu şekilde de örmüş oldum. Böyle bir bağcık ördüm. Bunu ne kadar uzun yapacağımızı şurada lastik örgünün şöyle boyuna ölçerek ayarlayabilirsiniz. Bakın böyle tam bu şekilde. Şimdi patiğimiz hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. 36, 37, 38 ayak numarasına kadar olur. Bu benim ördüğüm patik ve verdiğim sayılar bu şekilde bu ayak numaralarına olur. Daha enli bir ayak için örmek isterseniz şu sıra sayıları, bakın ben 16 sıra örmüştüm. Bunları 17, 18, 19 sıra, ikisini de aynı anda 19, 19 ya da 20, 20 sıra örebilirsiniz. Şu lastik kısmı aynı kalacak. Daha büyük ayak numaraları için başlayacaksanız eğer 2 ilmek fazla başlayabilirsiniz. Küçük ayak numaraları için 2 ilmek eksik başlayabilirsiniz. Haroşa örgü olduğu için zaten böyle esneyebilen bir örgü çeşidi. Bakın ayakta duruşu bu şekilde. Böyle babet formunda dursun istemiyorsanız eğer şuradaki haroşa sıra sayılarını daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi şu bağcığımızı aldık. Şöyle patiğimizi ters çevirelim. Bağcığımızı şöyle altından yerleştirelim. Bakın şu lastik örgü kısmına. Böyle bunu buraya iki ucundaki iplerle bağlayacağız. Böyle. Şimdi bağladıktan sonra şöyle iplerimizi keselim. Bakın böyle bir görüntüsü olacak. Şimdi burası ön tarafı. Bakın burası böyle bağladık. Arka tarafı şöyle tersinden patiğimizi buradan başlayarak böyle dikerek bu kısma kadar geleceğiz. Şimdi iğnemi ipimi aldım ben. Dikme işlemine böyle buradan başlayabiliriz. Böyle şu ilmeklerin iç taraflarından batarak dikiyorum ben. Bakın böyle tamamını almıyorum. Şöyle böyle dikerek ilerleyelim böyle. Buraya kadar gelelim. Evet, dikim işlemini tamamladım. Bakın böyle babet gibi çok güzel bir patik modeli oldu. Şöyle manken ayağımızı da giydirelim. Bakın bu şekilde. Dilerseniz kenar oyası yapıp kullanabilirsiniz. Dilerseniz kenar oyası yapmadan da kullanabilirsiniz. Patiğimiz bu şekilde. Bakın ben buna böyle kenar oyası yapmıştım. 3 zincir çekerek aynı yere battım.
2 ilmek atladım, 3 zincir çektim, aynı yere battım. Bu şekilde bir kenar oyası yapmıştım tığımla. Siz de daha farklı ya da bu şekilde bir kenar oyası yapabilirsiniz. Patiğimizin örgüsü bu kadardı. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum.